Bizim İHA'yı kim düşürdü? 29 Ağustos günü Ukrayna'nın Kursk taarruzu ile ilgili son gelişmeleri takip ederken bir son dakika haberi önüme düştü. Haberde, Irak'ın Kerkük bölgesi üzerinde uçuş yapan Türkiye'ye ait bir insansız hava aracının Irak ordusu tarafından düşürüldüğü bilgisi geçiyordu. Kerkük Operasyon Komutanı Tümgeneral Salih Haras, kimliği bilinmeyen bir hava unsurunu başarıyla vurarak düşürdüklerini açıklamıştı. Daha sonra bölgeden gelen görüntülerle de İHA'nın Türkiye'ye ait Aksungur olduğu doğrulandı. Hava aracının orduya ait Rus üretimi Pantsir hava savunma sistemi tarafından ateşlenen bir füzeyle vurulduğu akla ilk gelen değerlendirmelerden oldu. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Daha sonra Kuzey Bölgesi Hava Savunma Komutanlarından Tuğgeneral Abdüsselam Hamut Ramazan, olayın ardından ivedilikle sahaya indi. Basına açıklama yapan Ramazan, Türk İHA'sının düşürülmesini coşkuyla anlatıyor, İHA'nın Irak hava sahasını ihlal ettiğinden bahsediyordu. Yaşanan olayın kendisi için bir övünç kaynağı olduğunu yüz ve vücut hareketleriyle gösteriyordu. Beraberinde bulunanlar da ona destek çıkan hareketler sergiliyordu. تم إسقاط طائرة تركية مسيرة خرقت الأجواء العراقية من جهة السليمانية وأسقطناها بأسلحة وجهود عراقية وتوجيه من السيد قائد دفاع جو المحترم. احنا هذا طائرة تركية مسيرة خرقت الأجواء العراقية من جهة سليمانية فوق منطقة شيمن. ونحيي سيد هذا نعم اكو كان خرق دم مستمر من هاي الجهه. انا العميد ركن الدكتور عبد السلام حمود رمضان نائب قائد الدفاع الجوي المنطقه الشماليه. Orsam Irak Çalışmaları Araştırmacısı Sercan Çalışkan sahadaki durumu şöyle analiz ediyor. Bu komutan yardımcısının bölgede bulunan İran destekli Şii milis gruplarına yakın bir isim olduğu, işte özellikle o bölgedeki Asayip ve Evlak gruplarına yakın bir isim olduğu ve böyle bir adımda, böyle ilişkileri baltalayabilecek böyle bir adımda buradaki ayrı bir gruplaşmanın böyle bir adım atabileceğine yönelik iddialar sürüldü. Öte taraftan burada dikkatleri çeken bir nokta var. Irak hava sahasının ihlal edildiği vurgusu. Türkiye dünden bugüne terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda zaten Irak hava sahasını kullanıyordu. Bu da Irak tarafından kesin biliniyor. Irak ve Suriye'deki PKK, KCK, YPG terör örgütlerine karşı yapılan saldırılar da Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkından yararlanarak gerçekleştiriliyor. Bu hak aracılığıyla Türkiye her iki ülkede de terör hedeflerini vurabiliyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de olay sonrası yaptığı açıklamada bu durumu teyit etti. Keçeli, olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlandığını kaydetti. Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunduğuna işaret eden Keçeli, Irak'ın PKK'ya karşı attığı adımların ve Türkiye ile yaptığı güvenlik anlaşmasının bu yaklaşımın ürünü olduğunu vurguladı. Peki tüm bunlara rağmen Ramazan neden İHA'nın vurulmasını heyecan içinde aktardı? Saldırıların arkasında farklı bir aktörün parmağı bulunabilir mi? Aslında bunu kestirmek zor. Ancak Irak ordusu içerisindeki klikleşmeler Türkiye ile yakınlaşmadan rahatsızlık duyuyor olabilir. Ciddi bir ilişki güçlendirilmesi var iki ülke arasında ve bundan rahatsız olan sahada gruplar var. Kim bunlar? İşte özellikle Irak'ta Haçlı Şabi örgütü içerisinde Haçlı Şabi'nin o kural mekanizmasından, hareket mekanizmasından aykırı hareket eden sahada milis güçler var. İşte, sizin de bahsettiğiniz bu Kerkük civarında olabilir, Musul civarında olabilir. Daha çok Haçlı Şabi içerisinde yer alıp ancak Haçlı Şabi'nin emirleri dışarısında hareket edebilen irili ufaklı bazı milis güçler var. İşte Ketayib Hizbullah, Asayip Evlak zaman zaman bu hareket mekanizmasının dışına çıkarak Haçlı Şabi'nin Türkiye aleyhinde de adımlar atıyor. Biz bunları işte Başka üssüne yönelik saldırılarda gördük. İşte Sincar Anlaşması sonrasında Musul çevresinde zaman zaman PKK ile dahi işbirliği noktasına giden milis güçleri gördük. Ek olarak Irak'la yapılan güvenlik anlaşmasından hemen sonra İHA'nın düşürülmesine dikkati çekmekte fayda var. Aksungur İHA'nın düşürülme olayındaki zamanlama oldukça önemli. Irak'la varılan tarihi anlaşmadan yalnızca 2 hafta sonra bu olayın yaşanması soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Irak medyasına konuşan bir güvenlik kaynağı, İHA'nın bazıları güvenlik üssü olan hassas bölgelere yaklaşmadan önce vilayetteki 5 ana şehir üzerinde orta irtifada uçtuğu için hedef alındığını aktardı. Bağdat Today'e konuşan kaynak, ilk gözlemler
insansız hava aracının izleme ve keşif için kullanılmasının ötesinde 4 füze taşıması nedeniyle bombardıman uçağı olarak kullanabileceğini düşündürdüğünü söyledi. Kaynağa göre İHA'nın düşürülmesi emri doğrudan Bağdat'tan alındı. 10 dakika içinde de savunma sistemleri İHA'yı hedef aldı. Elde edilen bilgilere göre bu bölgelerde herhangi bir İHA Bağdat'tan yeşil ışık almadan düşürülemez. Türkiye ile Irak'ın güvenlik anlaşması yapmasından hemen sonra İHA'nın düşürülmesinin ne anlama geldiğini Irak araştırmacısı Çalışkan şöyle yorumluyor. Türkiye için şu ortada, yani tüm bu ilişki ağı devam ederken ve Türkiye ve Irak birlikte terörle mücadele noktasında kararlılık gösterirken sınama noktalarının gelecekte çok daha fazla olabileceğini gösteriyor. Bu sahadaki Şii-Milis gruplarla olabilir. Bu işte Irak ordusu içerisindeki belli yapılaşmalarla olabilir veya siyaset içerisindeki, Irak siyaset içerisindeki o bölünmüşlükle ortaya çıkan o hizipleşmeyle belki süreci akamete uğratmaya çalışanlar olabilir. Peki Aksungur İHA hakkında neler biliyoruz? Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Aksungur İHA ilk uçuşunu 2019 yılında gerçekleştirdi. Anka platformundan yola çıkılarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirildi. 50 saat havada kalış süresine sahip ve 40.000 fit irtifaya kadar çıkabiliyor. Bu irtifaya ulaşmasında 2 adet çift turbo şarjlı dizel PD-170 motoru etkili. Yerli olan bu motor da TUSAŞ tarafından üretilmişti. 24 metre kanat açıklığı ve 12,5 metre boyuyla öne çıkıyor. 10 Ağustos 2024 tarihinde Aksungur'un 100. uçuşunu gerçekleştirdiği açıklanmıştı. Gündüz ve gece saatlerinde istihbarat, gözetleme ve keşif operasyonlarının yanı sıra taarruz görevlerinde icra edebiliyor. İHA 750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Her bir kanadında 500, 300 ve 150 kilogram kapasiteli 3 adet silah istasyonu var. Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L ve MAM-C mühimmatına sahip. Mini akıllı mühimmatları da etkin bir şekilde kullanabiliyor. İHA uyduyla da kontrol edilebiliyor. Deprem bölgesinde önemli görevler üstlenen Aksungur, yaz aylarında da orman yangınlarıyla mücadelede rol oynuyor. Şu ana kadar Kırgızistan, Angola ve Cezayir'in envanterine girdi. Yüksek çözünürlüklü yeryüzü görüntüleme ve hareketli hedef tespiti sağlayabilen sentetik açıklıklı radarı sayesinde ve gelişmiş kamera sistemi ile Ege Denizi'nde kuş uçurmuyor. Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Ege'de gayri askeri statüdeki adalara zırhlı araç sevk ettiği anları ortaya çıkarmıştı. Yunan basında yakın dönemde Aksungur'dan Ege Denizi'nin daimi ziyaretçisi olarak bahsetmişti. İlk olarak Irak'la yapılan güvenlik anlaşmasını ve daha sonra Türkiye için sağlayacağı faydaları bir göz atalım. 15 Ağustos'ta Türkiye ile Irak arasında askeri, güvenlik işbirliği ve terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşmayla Bağdat'ta ortak güvenlik koordinasyon merkezi kurulacak. Türk ve Iraklı güvenlik personelleri bu merkezde birlikte görev yapacak. İstihbarat, bilgi paylaşımı, askeri stratejik planlamalar yürütülürken her iki ülkeye de tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı ortak bir hareket biçimi benimsenecek. Ayrıca Başika'daki üs de Irak ordusuna devredilecek. Söz konusu üs, zaman zaman taraflar arasında bazı anlaşmazlıklara yol açıyordu. Atılan adımla bu anlaşmazlıkların sona erdirilmesi ve ortak noktalarda buluşulması hedefleniyor. Üs bundan sonra ortak eğitim ve işbirliği merkezine dönüştürülecek. Burada Irak güvenlik güçlerine terörle mücadele ve güvenlik konularında askeri eğitimler verilecek. Türk karar alıcılarının nihai hedefi ise terörün bölgede problem oluşturmayacağı bir aşamaya geçmek. Tüm bu adımlar aslında Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin gelecek açısından nasıl şekilleneceğini ortaya koyar nitelikte. Bağdat da bölgedeki güvenlik meselelerini artık daha ciddiye alıyor. Bunu yapılan anlaşmalarla kanıtlıyor. Bir süredir takip ettiği yollarla ciddiyetini Türkiye'ye gösteriyor. Örneğin PKK, Irak'ta yasaklı örgüt olarak ilan edildi. Irak'ın Federal Yüksek Mahkemesi de örgüt ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 3 partinin faaliyetlerini durdurmuştu. Türkiye ve Irak ilişkilerinde biz ticari konuların, karşılıklı ekonomik menfaatlerin güvenlik politikalarına yansımasını istiyoruz. Irak'taki mevcut terör varlığı, Fav Limanı ve Kalkınma Yolu gibi projeleri de tehdit oluşturabilecek düzeyde. Çünkü terör örgütü, iki ülke arasındaki güvenliğin yanı sıra ekonomik ilişkilerin de gelişmesine karşı. Peki Türkiye'nin Irak'tan beklentisi ne? Türkiye'nin şöyle bir şartı var ve gerekli bir şart. Diyor ki bu kalkınma yolunun, yani Irak'tan Türkiye'ye uzanacak bu 1200 kilometrelik yolun üzerinde ve Irak genelinde bir terör örgütünün yer almaması gerekiyor. Hem PKK terör örgütünün hem IŞİD'in diğer bir terör örgütünün buralarda yuvalanması, kendine hayat alanı sağlaması, ne bu projelerin hayata geçirilmesi anlamında
geçirilmesini sağlayacak ne de geçirilse bile ömrünün uzun olmasını sağlayacak. Kalkınma Yolu projesindeki son duruma bakalım. 22 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti sırasında Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar arasında Kalkınma Yolu projesinde işbirliğine ilişkin dörtlü mutabakat zaptı imzalandı. Projeyle Basra Körfezi Avrupa'ya bağlanacak. Büyük Fav Limanı bu projede öne çıkan unsurlardan. Limanın inşasının %90'ı tamamlanmış durumda. Limana ilk geminin ise 2025 yılı sonunda demirlemesi bekleniyor. Basra, Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul'dan geçen proje, Türkiye üzerinden Ceyhan Limanı vasıtasıyla deniz yolu ya da İstanbul üzerinden karayoluyla Avrupa'ya bağlanmış olacak. Örgüt, Kalkınma Yolu projesi gibi Türkiye ile Irak arasında gelişen ekonomik ilişkilerden de rahatsız. Proje ve güvenliğinin sağlanması gerekliliği, Irak'ı örgüte karşı tehdit hassasiyetini artırmaya itti. Böylece Irak'ın PKK'ya karşı tutumunun zaman geçtikçe Türkiye ile daha örtüşen bir noktaya geldiği tespiti yapılabilir. Bu durum yeni bir tablo ortaya çıkarıyor. Yani Irak'ın Türkiye'ye yönelik aslında artık bir ihtiyacını ortaya çıkarıyor ve karşılıklı menfaatleri ortaya çıkarıyor. Özetle, bugüne kadar PKK'yı terör örgütü olarak tanımayan Irak, şu aşamada örgütü daha büyük bir tehdit olarak görmeye yönelmiş durumda. Aralık 2023'te Irak'ın PKK'yı ortak tehdit olarak tanıması, Mart 2024'te ise örgütü yasaklı statüsünü alması, Türkiye açısından umut verici gelişmeler. Bağdat'ın nihai olarak PKK'yı terör örgütü olarak tanımlaması bekleniyor. Birinci şart olarak Irak'a biz bu projeyi hayata geçirirken, Kalkınma Yolu ve Fav Yolu'nu hayata geçirirken terör örgütünü ortadan kaldırmamız gerekiyor diye ciddi bir şart ortaya koyuyor ve Irak artık bu şart hayata geçirilmezse bu iki projenin de önünde ciddi engeller olduğunu görüyor. Pençe Kilit'te son durum ne? Kilit kapanıyor paylaşımları ne ifade ediyor? Kilit kapanırsa bundan sonra ne olacak? Irak'ın kuzeyinde dünden bugüne otorite boşluğundan kaynaklanan bir güvenlik tehdidi mevcut. Terör örgütü PKK da bu boşluktan yararlanarak sözde Hakurk, Metina, Zap, Gara, Avaşin Basyan, Sinat Haftanin, Kandil ve Asos bölgelerini üst edindi. Bu bölgelerden ülkemize karşı eylem hazırlığında bulunmak üzere istifade etti. Örgütün girilemez ve ulaşılamaz olarak tanımladığı bu noktalara operasyon başlatılması kararlaştırıldı. 2019 yılı itibarıyla da terörü kaynağında yok etme planları yürürlüğe koyuldu. O tarihten bu yana sürdürülen Pençe operasyonları son haliyle Pençe Kilit ismini aldı. Pençe Kilit operasyonu, terör örgütü tarafından kullanılan bölgeye son kilidi koyuyor. Bu durum bölgenin güvenli bir koridor haline dönüşmesini sağlayacak. Örgütün de bu bölgeye tekrar girmesi zorlaşacak. Suriye-Irak bağlantısının da kesilecek olması nedeniyle PKK'nın lojistik ve iletişim imkanları çökertilmiş olacak. Operasyon çerçevesinde şu ana kadar 2000'e yakın terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye son yıllarda terörle mücadelede birçok kazanımlar elde etti. Kazanımlar sağlandıkça sahadaki güncel duruma uygun yeni ve kapsamlı stratejiler belirlendi. Son belirlenen strateji ise nihayet ermek üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Temmuz'da Kuzey Irak'taki Pençe Harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz. Suriye'de güney sınırımız boyunca uzanan güvenlik kuşağının eksik halkalarını Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde tamamlayacağız açıklamasını yapmıştı. Terör örgütü PKK, Irak kuzeyinin derinliklerine konuşlandığı bölgelerde hedef alınıyor. Peki kilit nasıl kapatılıyor? Türkiye'nin emniyeti sınırlarından çok ilerisinden, yani terörün kaynağı yok edilerek sağlanıyor. O kilit kapandığında terör örgütü PKK'nın hayat şansı Irak'ın kuzeyinde kalmıyor. Yani bir hareket alanı kalmadığında kendisine yeni hareket alanları bulması gerekecek. Şimdi bu hareket alanları neresi diye baktığımızda biraz daha güneye bakmamız gerekiyor. Çünkü güneye doğru çekilen bir terör örgütü. İşte Sincar'a çekiliyor diyorum ki Türkiye'nin en hassas olduğu noktalardan biri. Ben kilit kapandıktan sonraki süreçte yani ne olacak sorusu için özellikle Sincar'ın artık çok daha önemli olmaya başlayacağı, Sincar'daki yeni üstlenmeleri, yeni Kandil yapmaya çalıştıkları o Sincar'a yönelik Türkiye'nin operasyonlarının da hızlanabileceği, özellikle konuştuğumuz bu güvenlik mekanizmalarının buralara genişletilebileceği Irak tarafıyla böyle olacağını düşünüyorum. Sincar'ın yeni Türkiye için harekat noktalarından biri olabileceğini düşünüyorum. Örgüt sınırdan aşama aşama güneye doğru itilerek yuvalandığı noktalar temizleniyor. Savunma sanayinde elde edilen gelişmişliğin sahada etkin kullanımı, terörü kaynağında yok etme stratejisinin işlemesini sağlıyor. Peki terörün kaynağı yok edildikten sonra ne olacak? Örgüt geri doğru itildikçe terk ettikleri bölgelerde TSK kontrol sağlıyor. Hakimiyet altına alınan noktalardaysa askeri üsler kuruluyor.
Bunu yaparak örgütün yeniden toparlanmasının önüne geçilecek. Kilit kapandığında aslında Irak'ı bekleyen ciddi bir sorun var. Çünkü bu sorun önceden işte Türkiye'nin o kilidi kapatmadan önce Haftanin, Avaşin, Zap, Hakuk bölgesinde, işte Gara bölgesinde yoğunlaşan, orada üstlenen bir PKK varlığı vardı. Şimdi kilit kapandığında ve Türkiye burada kontrolü sağladığında bu örgüt militanlarının güneye doğru çekildiğine de biz şahit olabiliriz. Dolayısıyla ne olacak? Aslında bu süreci baltalamaya çalışan, yani oradaki kilidi tekrar açmaya çalışan, oradaki kilitte bazı noksanlar ortaya çıkarmaya çalışan bir terör örgütüyle karşı karşıya kalacağız. Yani sıkışan bir terör örgütüyle karşı karşıya kalacağız. Bu durumda terör örgütü farklı eylem tarzlarında bulunabilir. Dün Suriye'de olduğu gibi bugün de Irak'la olan sınır hattında 30 ila 40 kilometre derinlikte bir güvenlik koridoru oluşturulması hedefte. Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınır hattı boyunca 35-40 kilometrelik bir derinlikte terörden arındırılmış bir alanın oluşturulması planlandığını söylemişti. Kilit kapandıkça biz örgütü daha telaşlı şekilde göreceğiz. Daha hayatta kalabilmeye yönelik refleksler veren bir örgütle karşı karşıya kalacağız. Bu da bize yeni sınama noktaları getirecektir. Bize olduğu kadar Bağdat yönetimine de getirecektir ve bölgedeki Irak Kürt bölgesel yönetimine de getirecektir. Böylece Irak'ın kuzeyinde boşluk bırakmayacak şekilde sınırı güven altına alacak çember tamamlanacak. Kilit de tamamen kapanmış olacak. Örgütün sınır ötesi saldırıları da en azami düzeye indirilecek. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kaliteli içerikler için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizim İHA'yı kim düşürdü? 29 Ağustos günü Ukrayna'nın Kursk taarruzu ile ilgili son gelişmeleri takip ederken bir son dakika haberi önüme düştü. Haberde, Irak'ın Kerkük bölgesi üzerinde uçuş yapan Türkiye'ye ait bir insansız hava aracının Irak ordusu tarafından düşürüldüğü bilgisi geçiyordu.